Beşinci yöntemde 3 nokta ile dikdörtgen çizilecek. Paralel kenar çizmek için kullandığımız yönteme biraz benziyor. Kod ekranına geçiyorum. Paralel kenar çizme yöntemine benzediği için buradaki kodları kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Gereken değişiklikleri bunun üzerinde yapacağım. Yine kullanıcıdan N1 noktasını isteyeceğiz. Burada getPoint ile. Sonra N2 noktasını alacağız. Sonra araya geçici bir çizgi çizeceğiz. Headline ile. Çizginin rengini değiştireceğiz. Yeşil renk. Sonra vurgulu yapacağız. Sonraki aşamada T1 noktasını kullanıcıdan alacağız. O yüzden burayı değiştiriyorum. T1 olarak. Üçüncü nokta. Buradaki N4 noktasını siliyorum. N3 noktasından önce N4 noktasını elde edeceğim. N4 için Polar Point fonksiyonunu kullanacağım. Parametre olarak point için N1 noktasını referans alacağım. Virgül açı. Buradaki açı A açısına 90 derece ilave edilerek bulunacak. Önce A açısını elde edelim. A eşittir çizginin açısı. Burada bir çizgi oluşturmuştuk. Geçici çizgi. N1 N2 arasındaki çizginin açısı. Çizgi nesnesinin açısını A'ya aktardık. Buraya A'yı yazabiliriz. Üzerine 90 derecenin radyan değerini aktaracağız. Onun için burada daha önceden de kullandığım bir kod yazacağım. Bu formül 90 derecenin radyan cinsinden karşılığı veriyor. A artı açı 90. A açısına 90 derece ilave ettiğimizde N4 noktasına ulaşacağız. Ancak burada N1 N4 arasındaki mesafe yani uzaklık gerekli. Üçüncü parametremiz uzaklık. Distance. Uzaklık burada AB olarak burada aldım ben. VBA'da AB uzunluğunu doğrudan veren bir fonksiyon yok. Dolaylı olarak veren fonksiyonlar var ancak onları kullanmayacağım. AB uzunluğunu almak için matematikteki trigonometrik ve geometrik formüllerden faydalanacağım. Bunun için bir grafik oluşturdum. Çizimi buraya aktardım. Çizim üzerinde bilinen noktalardan yola çıkarak bir yamuk oluşturdum. Bu kırmızı çizgi. Bu yamuğu buraya aldığımda yine dikkat edecek olursak iki tane dik üçgen oluşuyor. Birinci dik üçgen bu. Burada y ve x değerleri belli. T1 ve N1 noktalarına tıkladığımızda bunların x ve y koordinat değerlerinden faydalanarak buradaki x ve y değerlerini kolaylıkla alabiliyoruz. Bunlar belli. Hipotenüs belli değil. Bunu da Pisagor bağıntısından faydalanarak kolaylıkla hesaplayabiliyoruz. X ve y'nin karelerini toplayıp karekökünü aldığımızda hipotenüsü elde edebiliyoruz. Buradan yola çıkarak buradaki AB uzunluğunu kolaylıkla bulabiliriz. AB uzunluğu sinüs C çarpı hipotenüs uzunluğu. Hipotenüs açılımını burada belirtmiştik. Formülde yerine koyduğumuzda sonuç olarak böyle bir formül ortaya çıkıyor. İkinci bir alternatif formül daha var. Aynı sonucu veriyor ancak bunun üzerinde detaya girmiyorum. Formülü buraya aktardım. Şimdi bunu kod ekranına geçerek aktaracağım. Buraya şimdilik AB yazıp parantezi kapatıyorum. AB'yi elde etmeye çalışacağız. A açısını almıştık. Buradan çizgi angle ile B açısını da alalım. B açısını almak için angle from x eksisi kullanacağız. Parametre olarak da iki tane nokta girmemiz gerekiyor. Buradaki N1 ve T1 noktalarını gireceğim. Bu iki noktanın oluşturduğu açı yani şuradaki çizginin açısı B açısını veriyor. Formülde x ve y değerleri de gerekli. Onları da hesaplattıracağım. X eşittir. T1'in x'inden N1'in x'ini çıkardığımda x değerini elde edeceğim. T1 sıfırıncı elemanı eksi N1 sıfırıncı eleman. Benzer yöntemle y'yi de bulacağım. T1'in birinci elemanı
N1'in birinci elemanı. Şimdi AB formülünü yazalım. Sinüs B eksi A. B'yi bulmuştuk. A'yı da burada bulmuştuk. B eksi A çarpı x'in karesi. X'in karesini x çarpı x şeklinde yazabiliriz. Ya da alternatif olarak x üzeri 2 şeklinde de yazabiliriz. Basit olanı yazacağım. X çarpı x artı y'nin karesi. Y çarpı y. Sonra bunların karekökünü alacağız. Karekök için bir fonksiyon var. SQR fonksiyonu. Bunu parantez içinde çarpıp toplayıp daha sonra karekökünü alıyoruz. Sonra bu çıkan sonucu sinüs b eksi a ile çarpıyoruz. Sonuçta da AB doğrusunun uzunluğu elde edilmiş oluyor. Bu uzunluk nerede gerekli oluyor? N4 noktasını hesaplarken gerekli oluyor. N4 noktasına ulaşırken şuradaki çizginin uzunluğu gerekliydi. Onu da buradaki AB doğrusunu hesaplayıp burada kullandık. N4 noktasını bulduk. Eksiğimiz N3 noktası kaldı. N3 noktasını bulalım. Bunu da polar point fonksiyonu ile kolaylıkla bulabiliriz. Parametre olarak referans alacağımız nokta N4 noktası olacak. N4 noktasını bulmuştuk zaten. Virgül açı değeri buradaki çizginin açısı buna zaten eşit A virgül uzaklık. N4 ile N3 arasındaki uzaklık buradaki uzaklığa eşit. Bu geçici olarak çizdiğimiz çizginin uzaklığına eşit olacak. Nesne olarak kullanıyorum. Bu nesnenin length özelliği var. Daha önce de kullanmıştık. Çizginin uzunluğu. Evet, 4 noktayı elde ettik. N1, N2, N3, N4 noktalarını elde ettik. Sonraki aşamada çizgiye ihtiyaç olmadığı için siliyorum. Sonra da vertex listesini oluşturuyorum. Bunları aşağıdan kopya aldım. Bir sorun çıkarsa üzerinde duracağım. Vertex listesi ile polyline çizdiriyorum. Sonra da polyline'ın özelliğinden close to true yapıyorum. Kapalı bir şekil oluşturuyorum. Kodları çalıştırıyorum. Şuradaki grafik üzerinde deneyeceğim. N1 ortoyu kapatıyorum. N2 üçüncü nokta olarak buradaki T1 noktasını tıklıyorum. Bu şekilde gerekli olan dikdörtgen elde edilmiş oluyor. Bu T1 noktası için buradaki şu doğrultu üzerinde herhangi bir yeri tıklayabiliriz. Bir başka deneme yapıp buradaki noktayı değil şuradakini dikdörtgenin dışındaki bir noktayı tıklayacağım. Bir sorun çıkaracak mı? Ona bakalım. Çalıştırıyorum. N1, N2 dışında bir nokta. Evet, yine aynı dikdörtgeni çiziyor. Tekrar çalıştırıyorum. Bu sefer yatay bir dikdörtgen çizmek istiyorum. F8 ile ortoyu açıyorum. Evet, yatay bir dikdörtgende rahatlıkla çizilebiliyor. Son bir deneme daha. Rastgele noktalar tıklayacağım. Ortoyu kapatıyorum. Evet. Tıkladığım 3 noktadan geçen dikdörtgeni çiziyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.